Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu kulakla bere çalışmasını yapacağız. Bitmiş halini şöyle ön izlemede göstermek istedim. Şu şekilde tepeden başlıyor. Beremiz aşağıya doğru örüyoruz. Bakın. Kulak kısmı. Buradaki kordon kısmını istediğiniz kadar uzun yapıp hani bağlamak için de kullanabilirsiniz. Pomponları ben şöyle 2 tane tepeye kullandım ama farklı direkt kulağın ucuna veya buradaki kordonun ucuna da bağlayabilirsiniz. Ben elimde daha önceki çalışmada elimde kalan ipleri değerlendirdim. Yani biri batik ip, biri de düz renk ip. Ama 2 farklı düz renk iple de yapabilirsiniz. Şu şekilde. Beremiz yaklaşık 3 ay ile 6 ay arasındaki bebeklere çok rahatlıkla olacaktır. Hatta biraz da kullandıkça genişleyecektir. Daha ileriki aylarda da kullanabilirsiniz. Ben bu bereyi daha önceki dediğim gibi şöyle yarım yumak vardı. Hala ipim arttı. Daha önceki çalışmamızda bu hırkayı yapmıştık sizinle. Aynı şekilde kenarları böyle düz örgü. Ben buna takım olsun diye şu şekilde yaptım. Ama dediğim gibi arkadaşlar yani siz farklı iplerle tek bere olarak da çalışma yapabilirsiniz. Şimdi beremizin yapımına geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir bebek beresi çalışması yapacağız. İpim daha önceki çalışmadan artan iplerim böyle yarımşar yumak kadar var. Alize'nin bir tane batik ipini, Baby Best batik ipini, bir de yine Alize Baby Best düz renk ipini kullanacağım. İpimiz 100 gram ve 240 metre uzunluğunda. Hatta batiğin renk numarası şöyle 66, 64. Düz gri'nin de 344 numarası. Şiş olarak da 4 numaralı şiş kullanacağım. Şimdi batik ipimizle şöyle şişimize 9 ilmek atacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek attıktan sonra hemen şuraya bir tane düğüm atıyoruz. Beremiz hep haroşa örgüden oluşacak. Ben haroşayı hep düzden ördüğüm için bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve son ilmeğimi de örüyorum 9. Şimdi örgümüzün ön yüzüne geldik. Burası örgümüzün ön yüzü. Yani şu başladığımız ip, kısa ipimiz soldayken örgümüzün ön yüzündeyiz. Artırmalarımız hep ön yüzünde öreceğiz. Arka taraftan gelirken bütün ilmekleri örerek geleceğiz. Yani artırmalar hep ön yüzünde olacak. Şimdi ilk ilmeği boş alıyorum. Bir tane ilmek artırıyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir ilmek daha artırıyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir ilmek daha artırıyorum. Üçüncü artırmamızı yaptık. Bir ilmek örüyorum. Dördüncü artırmamızı yaptık. Bir ilmek örüyorum. Beşinci artırmamız. Bir ilmek örüyorum. Şöyle ilmek atıyorum yani 6. artırmamız. Bir ilmek örüyorum.
Şöyle istediğiniz şekilde buraya ister o parmağınızla ister diğer baş parmağınızla falan, yani böyle bir ilmek atmanız yeterlidir. Bu da 7. artırmamız. Sonda 2 ilmeğimiz kaldı. Bu 2 ilmek hep sabit olarak devam edecek. Bir, sonda 2 ilmeği ördüm. Geri dönüyorum. Şu anda şişimizde isterseniz sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane ilmeğimiz var. Şimdi geri döndüm. Burası örgümüzün arka tarafı, artırmamız yok. Bütün ilmeklerimizi ilk ilmeğe boşaldım. Bütün artırdığımız ilmekler dahil hepsini örüyorum. Bakın şunlar ilmek attığımız. Tekrar ön yüze geldik. İlk sırada bir örüp artırmıştık. Bu sırada 2 ilmek örüyoruz. 1, 2 ilmek ördüm. Yine bir tane ilmek artırıyorum. 1, 2 ilmek ördüm. Yine artırma yapıyorum. 1, 2 ilmek ördüm. Artırmamı yaptım. 2 ilmek ördüm, tekrar artırıyorum. 2 ilmek ördüm, tekrar artırıyorum. Her 2 ilmek ördükten sonra bir tane artırma yapıyorum. 1, 2 tane ördüm, artırıyorum ve sıranın sonunda yine 2 ilmeğimiz kaldı. Örgümüzün arka tarafına geldik. Burada bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Şunlar artırdığımız ilmekler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 ilmeğimiz oldu. Şimdi burada tekrar bir anlatayım arkadaşlar. 9 ilmek başladık. Bir ördük, bir artırdık. Bir ördük, bir artırdık. Bir ördük, bir artırdık. Yani 7 tane artış yaptık. Arka tarafında yine düz örgü olarak, yani haroşa çıkacak şekilde ördük. Sıranın başına geldik. İkinci artırmamız 2 örüp artırdık. Arka tarafını geldik. Bu sefer 3 örüp artıracağız. Bir dahaki sıra 4 örüp artırma yapacağız. Tekrar 4 örüp artırma. Yani her sırada 7 tane artışımız oluyor. Sıranın sonunda hep 2 ilmeğimiz kalacak. Şimdi 3. sırayı da beraber yapalım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bir tane artırıyorum. 1, 2, 3. İkinci artırmamı yaptım. 1, 2, 3. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3. Dördüncü artırmam.
1, 2, 3, 5. Beşinci artırmam. 1, 2, 3. Altıncı artırmam. 1, 2, 3 ve bu da 7. artırmamız. Sonunda yine 2 ilmeğimiz kaldı. 2 ilmeğimizi örüyoruz. Arka tarafına geldiğimiz zaman ilk ilmeği boşalıyorum. Daha sonra bütün ilmeklerimi örüyorum. Tekrar ön yüze geldik. Şimdi 4 tane örüp artıracağız. Her sıra böyle arkadaşlar. Yani bir örüp artırdık, 2 örüp artırdık, 3 örüp artırdık. Şimdi 4 aralar 4'er ilmek olacak. Bu sırayı da beraber yapalım. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Bir tane artırma. 4 ilmek, bir artırma. Sıranın sonunda 2 ilmeğimiz kalana kadar, şimdi şurada konuşurken arkadaşlar, evet, 1, 2, 3, 4. Dediğim gibi sıranın sonunda 2 ilmek kalana kadar bu artışlarımız devam ediyor. Üç, 4 ilmek ördüm. Yine artırıyorum ve sıranın sonunda 2 ilmeğimiz kaldı. Şimdi 4 örüp artırma yaptık. 4 örüp artırma yaptık. 4 ilmek ördük, artırdık. Sonunda 2 ilmeğimiz kaldı. Arka tarafını yine düz olarak örerek geliyorum. Yani haroşa örgüm çıkacak şekilde. Bir dahaki sıra 5 örüp artıracağım. Daha sonra 6 örüp artıracağım. Bu beremiz tepeden başlıyor arkadaşlar. Bu 9 ilmek büyükler için de yapsanız yine 9 ilmekle başlayın. Yani şu artırmalarınızı kaç ilmeğe kadar istiyorsanız, ne kadar büyük yapmak istiyorsanız bereye o kadar, yani büyükler için mesela 10 örüp, ipinize göre de değişiyor. Kalın ip, ince ip sayısı da fark ediyor. Ama her sıra böyle artırarak devam edeceksiniz. Ta ki şuradaki ilmek sayımız, bere sayımız olana kadar devam edecek. Ben 9 ilmek ördüm, artırdım, 9 ilmek ördüm, artırdım, 9 ilmek örüp en son, yani artışım 9 ilmek örerek artırdım. Yine sonunda 2 ilmeğimiz kaldı.
Yani şu anda toplamda şişimde 72 tane ilmek var. Bakın ekranda dilimlerimiz ne kadar belli bilmiyorum ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane böyle dilimlerimiz var aralarda. Şimdi bu 72 ilmek benim için yeterlidir. Dediğim gibi siz bir büyüğünü yapmak istiyorsanız 10 örüp artırın. Yani her artırmanızda sayınız 7 ilmek fazla olacaktır. Şu anda bende 72 ilmek var. Siz bir sıra daha artırma yaparsanız yani 7 ilmek daha ilave edersiniz, 79 olur. Bir büyüğünü daha yapmak isterseniz 11 ilmek örüp artırırsınız. Toplamda da ortalama 86 ilmeğiniz olur. Yani şimdi benim için bu ölçü yeterlidir. Ben 9 ördüm, artırdım. Artık artırma yapmayacağım. Şurada tam 72 ilmeğim var. 36 ayırdım. Şuradaki tabi ördükçe açacaktır. Onun için şöyle açarak santim veriyorum. 15 santimi biraz geçiyor arkadaşlar. 15,5 santim kadar oldu eni. Dediğim gibi benim için bu en yeterlidir. Beremizin tepe kısmı. Şimdi aşağıya doğru artık hiç artırma yapmadan bere boyumuz olana kadar devam ediyoruz. Evet, ben bereyi yani şu ilk başladığım sıradan itibaren 30 diş haroşa olana kadar ördüm. Bakın görüntümüz bu şekilde. Şimdi yarıya kadar ördüm. Şöyle bir bereyi göstermek istiyorum. Burada yine santim vereyim arkadaşlar. 14,5 santim olana kadar şöyle boyunu yaptım. Dediğim gibi bakın aşağıya doğru inince en kısmı da biraz açtı. Hatta şurada size şöyle santim olarak vereyim. 16 santimi biraz geçiyor. Yani 1,5 santim kadar şu artırma yerinde ölçtüğümüz yerden 1,5 santim kadar da fazlalığı var. Yani bu artırmaları yaparken hani santiminize üstüne 1,5-2 santim kadar da açma payını verin. Şimdi beremiz bu şekilde. Ben şu sıramı tamamlayayım. Diğer renge geçeceğiz. Şimdi beremizin ön yüzündeyiz. Burada şu arayı dikecek kadar şu ipimizden biraz pay bırakıyorum. Ve kesiyorum. Şimdi düz renk ipimize geçiyoruz. Şimdi beremiz arkadaşlar bu şekilde. Böyle klasik düz bir bere yapmak isteyen aynı iple de devam edebilir. Farklı iple de mesela 2 ters 2 düz veya 1 ters 1 düz lastik yapıp bitirebilir. Böyle klasik basit bir bere çalışması olur. Şimdi biz düz renk ipimizle devam edeceğiz. Dileyen arkadaşlar öyle yapabilir. Dileyen arkadaşlar bu gösterdiğim şekilde kulaklı bir bere çalışması yapacağız. Dileyen arkadaşlar da böyle yapabilir. Şimdi ipimi bağladım. Dediğim gibi örgümüzün ön yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Sıranın sonuna kadar bütün ilmekleri düz örelim. Sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz örüp geldik. Şimdi örgümüzün arka tarafındayız.
Bu ilmek saymasını daha sonra yapabilirsiniz ama ben şimdi hem örüp hem de işaretimi koyacağım. Şöyle işaretleyicilerim var. Yani herhangi bir şeyle işaretle koyabilirsiniz. Örgümüzün arka tarafında artık ters örgü yapacağız. İlk ilmeğimi boşaldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bu 12 ilmeğimiz şapkamızın arka tarafı. 12 de diğer taraftan gelecek. Toplamda 24 ilmek olacak arka kısmı. Şimdi şuradaki ilmeğe şöyle bir işaret koyuyorum. Bu birinci ilmeğimiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 ilmek arka bölüm için ördük. Buradaki 12 ilmeğimiz kulak yapacağımız, yani buradan daha sonra ilmek alacağız. Ama ben hemen yine işaretimi koymak istiyorum. Bakın 12. ilmeğin altındaki ilmeğe işaretimi koydum. Dediğim gibi yani bu bölüm bittikten sonra tekrar sayarak da ilmek alabilirsiniz ama böyle daha pratik oluyor. Şu şekilde işaretlerimi koydum. Şimdi ön parça için 24 ilmek öreceğiz. Bir, iki, üç, dört, 5 6 7 23 ve 24. Bakın, ön bölüm için 24 ilmek ördük. Şimdi tekrar şu birinci ilmeğimiz olacak. Dediğim gibi buralardan daha sonra ilmek alacağız. Buraya işaretimi koydum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 ilmek ördük. Tekrar bu ördüğümüz 12. ilmeğe de işaretimi koyuyorum. Bunlar burada gri renkte ipimizle bant kısmını örene kadar bekleyecek. Hatta sayalım: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmeğimiz kaldı. Bakın, burası beremizin arka tarafı. Şimdi ön tarafına geldik. Bu şekilde bir yaklaşık 10-11 sıra kadar düz örgü öreceğiz. Birinci sıramızı ördük. İkinci sıramızı ters geldik. Ters örgü olarak örerek geldik. Şimdi üçüncü sıradayız. Düz örgü yapıyoruz. Düz örgü yaptık. Arka tarafını ters örgü örerek geleceğiz.
Dedim yani burayı 10-11 sıra kadar düz örgü olarak devam edelim. Şöyle ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra düz örgü ördüm. Arka tarafı ters. Şimdi 11. sırada kesme yapıyorum. İlk 2 ilmeği birlikte aldım. Takıyorum. Tekrar yanındaki 2 ilmekle yanındaki ilmekle beraber ikisini birlikte alıyorum. Tekrar 2 ilmeği birlikte alıyorum. Sağ şişimdeki ilmeği takıyorum ve yanındaki ilmekle beraber alarak bütün ilmeklerin kesme işlemini yapıyoruz. Kesmesini ne çok sıkı ne de çok gevşek yapın arkadaşlar. Yani normal örer gibi. Hatta mümkünse çok fazla sıkı yapmayın. Yani şu şekilde dümdüz olacak şekilde kesiyoruz. Şimdi kesme işlemini bütün ilmekleri keserek bitirdik. Şuradaki ipi yine şu arayı dikecek kadar pay veriyorum. Bitti. Bakın beremizin şu bant kısmı şöyle içeri doğru kıvrılacak. Şimdi bu işaret koyduğumuz yerlerden 12 ilmeğe işaret koymuştuk. Oradan ilmek çıkartacağız. Büyük bir ihtimalle şöyle bir soru gelecektir arkadaşlar. Artırmayı çoğalttıkça kulak ilmeğini nasıl ayarlayalım diye. Mesela bir artırma daha büyütürseniz 7 ilmek daha büyüyecektir. Yani kulak için 12 değil 13 ilmek alabilirsiniz. Daha büyük yaparsanız 14-15 ilmek kulaklar için ayırıp geri kalanını da ön ve arkalar için paylaştırabilirsiniz. Şimdi hemen şu ilk ilmeğe işaretimi çıkartıyorum. İpi şuradan geçirdim. Şuraya bir düğüm atıyorum. Bu birinci ilmeğimiz. Bakın zaten şöyle yaptığımız zaman şuradaki ilmeklerden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve şuradaki ilmeği de alacağız. 12 ilmek almış oluyoruz. Bu da 12. Diğer kulağı da şimdi bu kulak bittikten sonra diğer kulağı da yine aynı şekilde şuradaki görünen ilmeklerden 12 ilmek alarak yapacağız. Yani bu bitince diğer taraftan ilmek alınarak yapılacak. Şimdi 12 ilmek aldım.
Bu 12 ilmeği 14 ilmek yapacağım. Sadece baştaki ve sondaki ilmekleri çift öreceğim. Bakın, önce ilmeğin diğer tarafından ördüm. Bir tane de buradan örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 son ilmeğimiz kaldı. Bunu önce diğer taraftan, sonra normal ördüğümüz gibi örüyorum. Toplamda 14 ilmeğimiz oldu. Şimdi bu 14 ilmeği birkaç sıra haroşa olarak öreceğiz. Yani hep düz örgü yaparak haroşa çıkmasını sağlıyorum. Haroşa örgü diyorum arkadaşlar. Çünkü birçok arkadaşımız da haroşa örgüyü tersten örüyor. Hep ters örerek haroşa örgüsü yapıyor. Şimdi bakın, gördüğünüz gibi bir diş haroşamız çıktı. Şimdi birkaç diş haroşamız çıkana kadar böyle devam edelim. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Yani şöyle bakın, şapkamızın ön tarafı. 2, 4, 6, 8, 9. haroşa sırasındayım. Şimdi kesmesini yapacağız arkadaşlar. Şöyle hafiften uç kısmını yuvarlayacağız. 1 2 ilmek ördüm. Yanındaki 2 ilmeği kesiyorum. Ve diğer ilmekleri örüyorum. Sonunda 4 ilmeğimiz kalana kadar aradaki ilmekleri örüyorum. 4 ilmeğimiz kaldı. Bu ikisini kesiyorum. 2 ilmeği birlikte aldım ve sondaki 2 ilmeği örüyorum. Diğer tarafta bütün ilmekleri örerek başa gidiyorum. Yani arka tarafında kesme yapmayacağız. Sadece ön yüze gelince ilmek kesmesi yapacağız. Tekrar ön yüze geldim. Yine 2 ilmek ördüm. Yandaki 2 ilmeği kesiyorum. Şimdi aradaki ilmekleri örüyorum. Hiç saymıyorum arkadaşlar. Burada 4 ilmek kalana kadar ördüm. 4 ilmeğim kaldı. Buradaki 2 ilmeği kesiyorum. Son 2 ilmeği örüyorum. Arka tarafındayız. Burada bütün ilmekleri örüyoruz. Ön yüze geldik. 2 ilmek ördüm. Yanındaki 2 ilmeği kesiyorum. Dört ilmeğe kadar, yani 2 ilmeğimiz var arada. Ördüm. 2 ilmeği kesiyorum. Sondaki 2 ilmeği örüyorum. Arka tarafında dediğim gibi bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Tekrar ön yüze geldik. 2 ilmek ördüm.
Yanındaki 2 ilmeği birlikte alarak kesme yapıyorum. Bakın sonda 4 ilmeğimiz kaldı. Hemen bir kesme daha yapıyorum. 2 ilmeği örüyorum. 2 4 6 ilmeğimiz kaldı. Şimdi arka tarafında bütün ilmekleri ördüm. Şimdi 6 ilmeğimiz kalınca bir ilmeği boş aldım. Yanındaki 2 ilmeği kesiyorum. Ve yanındaki 2 ilmeği tekrar kesiyorum. Son ilmeğimi örüyorum. Şu anda 4 ilmeğimiz kaldı. Arka tarafında bütün ilmekleri ördüm. Şimdi ön yüzüne geldik. Sadece şu aradaki 2 ilmeği keseceğiz. İlk ilmeği boşaldım. 2 ilmeği kestim ve kalan bir ilmeğimi örüyorum. Şimdi ön yüze geldik. Burada kalan bütün 3 ilmeğin hepsini birlikte alarak kesme yapacağız. Bakın şu şekilde. Şimdi hiç şu ipi koparmadan ipimizin diğer tarafındaki ucu da çıkartıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle hatta iğne yapalım ki hemen yani kestiğimiz ilmeğin bir altındaki ilmeğe giriyorum. Oraya bir düğüm attım. Aynı zamanda da bu ipimizi saklayalım. Bakın buraya ipi ilave etmiş olduk. Şimdi tığımı alıyorum. Tığım da 3,5 numara. Bu kestiğimiz tek ilmek kalmıştı. Şu da ip bağladığımız yer. Bakın şunu şuradan bir ilmek söktüm. Şuraya koyuyorum. Yeni bağladığımız ip aşağıda. Bu da zaten ipimiz bağlıydı. İlmeğimiz kalmıştı. Alttaki ipi şöyle tığıma doluyorum. Bir kere de çektim. Şöyle uç kısmına yani istediğiniz şekilde bir kordon çalışması yapabilirsiniz. Bakın en pratiği de bu şekilde. Tığımın üstüne alttaki ipi şöyle bir atıyorum. Yani eliniz alıştıkça direkt şöyle girerek yapabilirsiniz.
Şimdi ben biraz hızlıca bakın bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bu yaptığımız kordonu hiç asılmadan arkadaşlar şöyle bir santim vereyim. 18 santim olana kadar ördüm. Ve burada bakın şu ördüğümüz ip. Şuradaki ipi onu bırakıyorum. Şuradaki ipi şunun içinden geçiriyorum. Her ikisini de kesiyorum. Şuraya da bir düğüm atıyorum. Eğer bunun ucuna püskül yapmak isteyen, pompom yapmak isteyenler için bu ipi isterseniz pompomun içine saklayabilirsiniz. İsterseniz şöyle aralardan yaptığımız kordonun içine saklayabiliriz. Bakın bir tane şu ipimizi de saklayalım arkadaşlar. Hatta hemen. İlk parçamızı bitirmiş olduk. Şimdi aynı şekilde diğer parça için şuradaki işareti çıkartıyorum. Bu ipimizi hatta biraz uzun bağlayayım saklarken problem olmasın. 12 tane ilmek alarak yine şişimize aynı diğeri gibi 12 ilmek alıyoruz. Hemen ilk sıra 14 ilmeğe çıkıp aynı sayıda haroşamızı yapıp sağdan soldan keserek diğer tarafı da tamamlıyoruz. Her iki kulak kısmını da tamamladıktan sonra bakın şu şekilde şu yan dikişlerini yapacağız. Bu dikişimiz zaten yan değil pardon arkadaşlar tam arka orta noktada. Şimdi şurası düz kısmımı şöyle tutuyorum. Şu ilmekle karşıdaki ilmeği alarak sadece şu gri kısmı böyle dikeceğiz.
Daha sonra ipimizi şöyle arka tarafa doğru geçiriyoruz. Ve bunu burada keseceğimiz için şuraya bir düğüm atıyorum. Saklamasını da yapıp ipimizi kesiyoruz. Ve şuradaki gri ipi de, ilk başladığımız ipi de saklayalım. Şurası kıvrılacak noktamız. Şimdi yine ip bırakmıştık. Dikebilmek için. Hemen şuradaki yere bir birleştirme yapıyorum. Bakın, ilk haroşaları birbirine ekledim. Daha sonra karşılıklı şu birbirinin karşısına gelen kenarlarda tırtık yerlerimiz var. Böyle karşılıklı birbirine ekleyeceğiz. Şu kenardaki kısmı aldım. Ve hemen karşılığındaki ilmeği alıyorum. Bakın, burayı aldım. Direkt karşısındakine. Böyle karşılıklı ilmekleri alarak tepe noktasına kadar dikişini yapacağız. Şimdi son ilk başladığımız noktayı da alarak şu kısmı tamamladık. Şimdi bakın, kaldığımız yerden şöyle hemen tepe noktasını kapatmak için şöyle iğneyi aralardan geçirerek ve arka tarafına geçirdim. Bunu çekiyorum. Bakın, şu arayı kapattık. Ve ilk başlama ipimiz vardı. Şöyle karşılıklı sıkı bir şekilde düğüm atıyorum. Ve kesiyorum. Bakın, şimdi dilimlerimiz daha net belli. İpimiz ebril olduğu için biraz karışık görünüyor ama şu şekilde tepe noktamız.
Şurası tam arka kısım. Şurası da ön kısım. Yani bu şapkayı arkadaşlar tek renkte yapabilirsiniz. Hani farklı renklerde de yapabilirsiniz. Şu şekilde. Şimdi dileyen arkadaşlar. Şimdi beremiz hazır. Dileyen arkadaşlar bu pompom aletiyle nasıl pompom yapıldığını daha önceki videolarımda göstermiştim. Şöyle açarak ipimizi sarıyoruz ve pompomumuzu hazırlıyoruz. Ben şöyle 2 tane hazırladım. Bunu ister mesela şuradaki biyenin ucuna tutturabilirsiniz. Kordonun ucuna tutturabilirsiniz. Yani şöyle karşılıklı. İsterseniz hiç kordon yapmayıp sadece şapkanın şu kısmına, kulağın uç kısmına monte edebilirsiniz. İsterseniz de ben şimdi bu şapkada da şöyle yapıyorum. Bakın tam orantılı şekilde birini buraya, birini de buraya monte edeceğim. Şimdi bir işaret koyalım arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altıncıya monte edeceğim. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. haroşaya hemen şuraya pompomdaki ipin birini şöyle arka tarafa doğru çekiyorum. Ve onu da içeriden elimle tutuyorum arkadaşlar, kaçmasın diye. Tekrar şöyle bir sabitleyeyim. Diğer ucunu da alıyorum. Bakın hemen aynı yere değil, şöyle arada bir iki tane bırakarak şuradan geçiriyorum. Bağlamadan önce de mutlaka şöyle bir kontrol edin. Ve arka tarafına da düğümümü atıyorum. Şimdi diğer pompomu da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncı haroşanın olduğu yere şöyle bir işaret koyuyorum. Şunu da elimle tutuyorum. Tekrar mesela aynı noktaya değil, bir iki tane şöyle geriye doğru iğnemi takıp buradaki ipi de geçiriyorum. Yine bağlamadan önce şöyle bir kontrol edelim. Bu iplerini ben daha sonra keseceğim arkadaşlar, şu şekilde. Evet, beremiz tamamlanmış oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.